Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamdolsun. Verdiği nimetleri şükretmeyi nasip etsin inşallah. Adiyat suresi ile sürece devam ediyoruz. Anladığımız kadarıyla Rabbimizin bize göndermiş olduğu ayetleri yorumlamaya, tevil etmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışma kendi çabalarımızın, gayretlerimizin sonucudur. Doğruları yakalıyorsak o Rabbimizin ortaya koymuş olduğu temel değerleri, gerçekleri ortaya koymayla ilgili bizim küçük bir çabamızdır. Yanlışlarımız da olursa onlar da kendimize ait eksikliğimiz olarak değerlendiririz. Rabbim sureleri anlamayı, hem iç dünyamızı hem dış dünyamızı onlarla tezyin etmeyi, süslemeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Evet, Adiyat suresi Mekki özellikleri ağır basan bir sure. Mekki özellikleriyle kendisini gösteren bir sure ama bu surenin içeriği itibariyle Medine'de indiğiyle ilgili olarak rivayetler de var. Her halükarda bu sure bizleri ister Mekke döneminde inmiş olsun, ister Medine döneminde inmiş olsun, bizlere temel bazı noktaları aydınlatan, bizlerin hayatını şekillendirirken dikkat etmemiz gereken temel unsurları açıklayan bir sure. Aslında bu yönüyle de bakıldığı zaman insanın vahiy ile olan yakınlığını hangi perspektifte, hangi açıdan değerlendirmesi gerektiğini öğreten surelerden bir tanesi. İçeriğiyle alakalı olarak biraz sonra konuşmaya başladığımız zaman daha net ifadelerde bulunacağız ama giriş itibariyle şunu söyleyeyim, surenin girişiyle alakalı olarak. İki bölümde ele alınabilir. Bir yeminle başlayan bölüm. Bu yeminle başlayan bölümde bazı olaylara dikkat çekiliyor. Faili var. Yani bir şeyin yapılışıyla ilgili olarak yemin ediliyor. Fakat yapanla ilgili olarak bir kesin fiilin yapanlarıyla ilgili olarak bir değerlendirme yok. Dolayısıyla bu fiilleri yapanlar dün olabildiği gibi bugün de olabilmekte. O yüzden böyle bir genelleme ifadeleriyle başlıyor yeminler. Rabbimizin bu yeminleri o günkü insanların yaptıklarıyla bugünkü insanların yaptıkları arasında çok da farklı olmadığını görmemiz açısından önemli. Dolayısıyla o günkü yemin edilenler ile bugünkü yemin edilenler arasında mahiyet itibariyle bir fark yok. Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati zabhan fel muriyati kadhan fel mughirati subha fe etherne bihi nak'an fe vesatne bihi cem'a. Evet. Bu bölümdeki yemin edilenler aslında insanın hırsıyla nasıl bir çaba ve gayret içerisinde bulunduğunu ifade eden ayetler, bunlara yemin ediliyor. İnsandaki var olan bu gayreti, çabayı gösteren yeminler. Şimdi bu yeminlerle alakalı olarak baktığımız zaman neleri görüyoruz? Vel adiyati dabhan. Vel adiyat böyle koşmak anlamında bir kelime. Yani atların o günkü dönemi dikkate alarak düşündüğümüz zaman böyle atların hızlı bir şekilde koşuşunu ifade ediyor. O dönemin en
önemli savaş unsuru atlar biliyorsunuz. Dolayısıyla burada vel adiyat diye ifade edilen bu müennes çoğul kelime aslında atları ifade ediyor. Dabh kelimesi ise böyle soluk soluğa koşan atları ifade ediyor. Yani onlara o soluk soluğa koşturan hırs belki de burada bizim gözümüzün önüne getiriyor. O günün insanları o atın o dabh diye ifade edilen derin soluyarak hırsla koşmasını ifade eden, çağrıştıran bu iki kelime, yemin edilen bu iki kelime bakıldığı zaman o atları kullanan iradenin niyetini anlamamız açısından önemli. Buna yemin ediyor. Yani böyle hırsla atı koşturan. Başka fel muriyati kadhan. Bu koşma esnasında kıvılcım saçanlara yemin ediliyor, andolsun. Yani bu koşma esnasında hırsla koşan, koşma esnasında oluşan o kıvılcımlara bu bir gönderme, bir yemin var. Vel muriyati kadhan. Başka vel mugirati subha. Evet. Sabahleyin akın edenlere andolsun. Yani o bir plan yapıp hedefine ulaşmak için o plan dahilinde sabahın erken saatlerinde akın edenlere andolsun. Evet. Başka feeserne bihi neq'an. Evet. Yani tozu dumana katanlara andolsun. Yemin olsun. Tozu dumana katanlara yemin olsun. Yani o günkü insanların açısından baktığımız zaman savaş meydanına girildiği andan itibaren kopan fırtınayı düşünün, canlandırın gözünüzün önünde. O hırsla saldıran, o saldırı esnasında kopan fırtınaya andolsun adeta. Başka fevesat nebihi cema. Ve bu hırsla o topluluğun ortasına dalanlara andolsun. Yani dikkat ederseniz o günkü insanların yapmış olduğu bu akınlar, bu faaliyetler, bu çabaların o günkü toplumdaki karşılığı olduğu gibi bugünkü insanların hırslarıyla yapmış oldukları saldırılarda, çıkardıkları ateşlerde başka yani aslında bakıldığı zaman ayetlerin özelliklerine o günkü savaş aletleriyle benzeşen bugünkü savaş aletlerini de burada ifade etmemiz mümkün olabilir. Yani ışık çıkartan jetlerin sesleri, füzelerin sesleri, çıkarttıkları ateşler, çıkarttıkları dumanlar olarak da bunu yorumlayabiliriz. Bugünkü hırsla yapılan faaliyetler kapsamında. Dolayısıyla bizim burada Rabbimizin yemin etmiş olduğu bu olay, canlandırdığı bu manzara insanlığın dünden bugüne geldiği bu faaliyetlerine bir işaret, bir yemin, bir dikkat çekerek sure başlıyor. Yani insanları böyle atları soluk soluğa koşturan hırsın arkasında hangi niyet var? Tozu dumana attıran, ateş çıkartan, insanların ortasına daldıran bu faaliyetin arkasında hangi ana fikir var? Dolayısıyla insanların bu ana fikre yoğunlaşmasını adeta istiyor. Yani bu yapılan faaliyette bu faaliyetteki insanların ortaya koymuş olduğu bu azmi, bu çabayı harekete geçiren temel umde ne? Yani bunu bizim dikkatimize çekiyor yemin ederek.
Yani bu yapmış olduğunuz faaliyetlerin her birisi ile ortaya koymuş olduğunuz amellerinizin niyetlerinizi bir gözden geçirin. Nedir bu arka planda yatan niyetleriniz nelerdir? İşte ikinci bölüm diye ifade etmiş olduğum birinci bölümde bu yeminle başlayan bölümden sonra ikinci bölümde insanın faaliyetlerini adeta masaya yatırıyor ve Rabbimiz bakın bizim neleri düşünmemiz gerektiğini, bu faaliyetleri yapılırken hangi amaçla, hangi gayretle, hangi hırsla, hangi niyetle yapıldığı konusunda hem toplumsal hem bireysel faaliyetleri insan gerçekleştirirken bu faaliyetlerin arkasındaki niyetlerin, hırsların insanları nerelere götürdüğüyle ilgili olarak bizi düşünceye davet ediyor adeta bu yeminlerle. Evet, bakıyorsunuz 5. ayette ne geliyor? İnnel insane li rabbihi lekenut. Evet. Bu faaliyetleri yaparken bir saptama yapılıyor adeta. İnnel insane li rabbihi lekenut. Şüphesiz ki bu faaliyetleri yaparken Rabbine karşı insanlar çok nankördür diyor. Evet. İnnel insane li rabbihi lekenut. Bu konu aslında dünden bugüne tarihte insanların bütün bu çaba ve gayretlerinin bir semeresi olarak, bir sonucu olarak bir saptamayı burada ifade etmemiz gerekiyor. İnsanın Allah'ın vermiş olduğu bunca nimetlere karşı onun verdiği bu nimetlere şükrünü eda etmekten ziyade nankörlüğünü farkına varması gerektiğini adeta burada anlamamız gerekiyor. İnnel insane li rabbihi lekenut. Bu imkanları nankör bir yapıyla gerçekleştiriyor insan. Nankör bir niyet, nankör bir faaliyet, nankör bir hırs. Eğer bunları yapacaksa insan kendisine verilen bu nimetlerin farkında olarak bu faaliyetleri gerçekleştirmesi gerektiği adeta ifade ediyor. İnnel insane li rabbihi lekenut. Ve nihayet bir sonraki ayete baktığımız zaman 6. ayete ve innehu ala zalike leşehid. Evet, insan yapmış olduğu bu faaliyetleri de bizzat kendisi şahittir. Yani bu nankörlüğüne insan kendisi de şahittir. Rabbi zaten o yapılan faaliyetlerin, verilen nimetlerin şükrünün edası bir tarafa, zulüm ve kötülüklerle hem insanlığa hem Rabbe hem doğaya, her şeye bu saldırganlığının sonuçlarını görmesi açısından neyi görüyoruz? İnsanın yaptığı bu faaliyetlerine kendisinin de şahit olduğunu bizzat Rabbimiz burada ifade ediyor. Yani insanlık tarihine bakıldığı zaman, tutulan kayıtların her birisini incelendiği zaman tarih ilmine bu bütün insanlığın ortaya koymuş olduğu müktesebatı, savaşı, hırsları baktığımız zaman insanlık buna şahit. Evet, insanlar bunun şahidi, bizzat kendisi de şahit. Peki nedir konunun özü? Bir sonraki ayete baktığımız zaman ve innehu lihubbil hayri leşedid. Şüphesiz ki o insan lihubbil hayri adeta mala tapar. Meğer öyle bir şey demiyor da ben onu ifade edeyim. Lihubbil hayri leşedid.
hayra karşı çok şiddetli. Mealine baktığımız zaman gerçekten mala pek düşkündür. Mala, mülke, menfaate aşıktır insan. Evet, insanın bu faaliyeti, belki bu hırs, bu yukarıda yemin edilen bu saldırı faaliyetinin bu mala düşkünlük ile direkt bağlantısı var, ilgisi var. O büyük savaşların arkasında da belki de demeyelim, kesinlikle bu var. Yani bugün dünya sömürü tarihine bakıldığı zaman Avrupa'nın, Amerika'nın evveliyatında diğer savaşların her birisinin arkasında bu hırs, yani mala düşkünlük, menfaat elde etme, sömürme ve o sömürüyle bir yönetim geliştirme, bununla ilgili bir faaliyet ortaya koyma. Yukarıdaki yeminlerin her birisi bunun bir yansıması olarak okumamız gerekiyor. Evet. Evet, mal, hayır kelimesi ve innehu lihubbil hayri leşedid. Bu hayır kelimesini genelde mal olarak nitelendirilmiş. Müfessirlere baktığımız zaman onların insanlığın yapmış olduğu bu hayra olan sevgisi, bizim Türkçe'de anladığımız hayrı isteme noktasında değil, ama buradaki hayır denilen şey insanın kendi menfaatini gerçekleştirecek her tür malzeme. Yani mal, mülk, makam, mevki, hırs, her neyse bunların hepsi bu hayrın içerisine hayrın içerisine sokulabilir. Hayrın içerisine bunların her birisi girer. Dolayısıyla buna karşı insan çok düşkündür diyor. İşte nankörlüğünün arkasında yatan şeylerden bir tanesi de bu olsa gerek. Yani nankörlük insanın kendisini tanrılaştırmasıyla ortaya çıkan bir süreç. İnsan her şeyi kendi menfaati, kendi malı mülkü edinmesiyle alakalı planladığı andan itibaren nankörlük insanda tecelli ediyor. Bu insanlık adına bakıldığı zaman genelde de nankörlükler bu savaşları ortaya koyuyor. Bu savaşları doğuruyor. Evet, yani bu tarihin her döneminde peygamberlerin mücadele etmiş olduğu bu nankörlük, bu nankörlerle yapılan mücadelelerdir hep zaten. Yani insanların Allah'ın vermiş olduğu nimetlere karşı şükrünü eda etmeleriyle ilgili peygamber öğretilerinin karşısında hep nankörlerin mücadelesini görüyoruz. Yani şükrünü eda edenler ve nankörlük edenler arasındaki mücadeledir insanlık tarihinin mücadelesi. Evet, bunun için insan kendisini ya da kendisinin atadığı tanrı üzerinden sistemler oluşturarak kendi menfaatini ve menfaatçiliğini hep sürdürmüştür, sürdürmeye devam etmektedir. Bugün de aynı durum söz konusudur. Evet, devam edelim. Peki, üçüncü bir kapı açılıyor, üçüncü bir pencere açılıyor bu noktada insanlara, bu nankör insanların ortaya koymuş olduğu bu hırsla alakalı olarak. Surenin 3. bölümünde ne deniyor? اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Evet. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Ayeti şöyle çevirelim. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. O insan kabirde bulunanların çıkarılacağı ve kalplerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi? Evet, meali böyle. Şöyle yapalım. Efela ya'lemu izâ bu'sire mâ fil kubur. Bilmez mi efela ya'lemu izâ bu'sire mâ fil kubur? Kabirlerin açılacağını bilmez mi? Ve hussile mâ fis sudur.
o kabirlerin içerisindeki insanların içinde barındırdıkları niyetlerin de ortaya çıkacağını bilmez mi? Yani bu niyetler, bu amelleri tetikleyen niyetlerin sadırlarda, kalplerde hep kapalı kalacağını mı insan zanneder? Evet, çok derin bir düşünmeyi bizden ayetin bu 3. bölümü istiyor. Yani sen bu niyetlerle yapmış olduğun bu faaliyetlerin hep seninle kalacak mı zannediyorsun? Hep toprağın altında saklı gizli, göğüslerde saklı gizli kalacağını mı zannediyorsun? İşte onlarla ilgili olarak kesin bir haber var burada. İnne rabbehum bihim yevme izin lehabir. Evet. İnne rabbehum, şüphesiz ki Rabbin, bihim, o içinizde, o kişilerin o içinde bulundurdukları her şeye yevme izinle habir, o gün haberdardır. Yani o yapılan faaliyetlerin her birisinden Allah haberdardır deniliyor. Yani insanın nankörlüğü, insanların ortaya koymuş olduğu bu çaba ve gayretler, acaba hatta sakladığı, gizlediği gizli niyetler, evet, bunların her birisini ne karşı bir uyarı olarak Rabbimiz diyor ki, ey insan, ey insanlık, yapmış olduğunuz bütün bu niyetlerinizin farkında olan bir Rab var, bir Allah var. Bu yaptıklarınızın her birinizin nankörlükleriyle ortaya koymuş olduğunuz bütün bu amellerinizin bir göreni, bir kaydını tutan var. Dolayısıyla sanmayın ki bu tutulan kayıtlar yok olacak, bitecek, çürüyecek, kemiklerin çürümesi gibi bunlar da çürüyüp gidecek, bu bedenlerin çürümesi gibi bunlar da yok olup gidecek, toz olup duman olup gidecek diye zannetme. Evet. Yani çok derinden bir hesap kültürünün insanda oluşmasını isteyen bir bölümle burada karşı karşıyayız. Yani insanların bütün yapıp ettiği bütün bu faaliyetlerin tamamıyla alakalı olarak bir hesabın var olduğu hatırlatılıyor bu son ayette. Dolayısıyla şöyle toparlamamız gerekiyor sureyi. İnsanların dünden bugüne yapmış olduğu bütün bu hırslarla, gayretlerle, çabalarla ortaya koymuş olduğu faaliyetlerin bütününde bir nankörlüğü gör ey insan. Sen de o nankörlerden olma. Sen de o nankörlerin yaptığı gibi saldırma mala mülke, hırsla saldırma. Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerin Allah'tan geldiğinin farkına var ve onları Allah'ın nasıl kullanman gerektiği konusunda peygamberlerin ortaya koymuş olduğu tecrübeleri dikkate alarak harca. Hayatı, zamanı, malı, mülkü, gücü, kudreti, kuvveti, bütün bunları, yani o nankörlük üzerinden, menfaat üzerine kendini tanrılaştırarak her şeyi kendi tekelindeymiş gibi davranarak çalışma. Böyle bir hırsla hayata bağlanma. Hayat her halükarda geçici ve bir hesap var. O kabirden sonra bir hesap var ve o hesaptan sonra da bir ceza var. Dolayısıyla bütün bu faaliyetlerini gerçekleştirirken bu bütünlük içerisinde faaliyetlerini gerçekleştir. Geçmişten ders al, nankörlerin yolunu tutma, peygamberlerin yolunu tut diyor adeta sure. Rabbim hepimize Adiyat suresindeki tespit edilen nankörler üzere bir hayat tutmayı nasip etmesin. Bizlere peygamberlerin tuttuğu yolu tutmayı nasip etsin. O hırslarımıza, enaniyetlerimize, şeytanımıza
teslim olanlardan eylemesin. Şeytanının farkına varan, şeytanını yönetenlerden eylesin. Şeytanının oyunlarının farkına varanlardan eylesin. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor ya, benim şeytanım teslim oldu. Bana teslim oldu. Nasıl teslim oldu? Çünkü ben onu yönetiyorum. O beni yönetmiyor. Ben onu yönetiyorum. Şeytanın vesvesesine karşı, şeytanın her türlü vesvesesine karşı ben dirençliyim. Teslim oldu bana. Yani dolayısıyla bu örnekten de yola çıkarak nankörlüklerimizi, hırslarımızı değerlendirirken şeytanın bizi yönlendirdiği bu yanlış yoldan kurtulmayla alakalı olarak peygamberlerin yolunu, onların yöntemini öğrenmeyi, Kur'an-ı Kerim'in göstermiş olduğu bu yolda, peygamberlerin ve peygamberimizin ortaya koymuş olduğu bu tecrübeyi kendi hayatımızda da tecrübe etmeyi burada sure bizlere öğretiyor, gösteriyor ve bu çerçevede de hayatı anlamamız ve algılamamız gerektiğini ifade ediyor adeta. Yoksa hesabını veremeyeceğimiz işlerin altına imza atarsak, o zaman hesabını veremeyeceğimiz bu faaliyetlerin sonu bizim için çok acı olur. Rabbim hepimizi ondan muhafaza eylesin. Bizi kendi yolunda uğraşanların yanında yer almayı nasip eylesin. Nankörlerin ve şeytana teslim olanların yolundan bizleri muhafaza eylesin. Ve ahir davana ve enilhamdülillahi rabbil alemin.